Efendim bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisini öncelikle size tanıtmak ben isterim ama biraz da kendisinden öğrenmek isterim. Yağmur Soydemir burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ne demek, büyük zevk benim için. Siz Amerika'daydınız. Yaz tatili için geldiniz sanıyorum, değil mi? Evet, şu anda kısa bir süre için Ankara'dayım. Hava Harika. çok sıcak. Hoş geldiniz. Süper. Sıcaklara geldiniz. Birçok insan, çünkü dünyanın farklı ülkelerinde yaşayanlar soğuktan muzdaripler. O nedenle Türkiye'de hani böyle geliyorlar yaz tatili yapayım diye. Biz de sıcak sıcak diye böyle bir yandan isyan ediyoruz. O da ayrı bir durum. Aslında o da güzel bir çelişki. Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Sizi tanımadan önce böyle genel bir gireyim konuya. Çok teşekkür ederim. Ben bir flütist ve besteciyim. Normalde Amerika'nın Boston şehrinde yaşıyorum. Berklee College of Music kurumunda yardımcı doçent hocayım. Aman Allah'ım. Müthiş bir şey. Harika. Çok gençsiniz. Ne zaman yaptınız bunları? Çok teşekkür ederim. Aslında çok yeni oldu. Bir yıldır öğretiyorum. Dolayısıyla yani hala çok taze, evet. Muhteşem. Yani Türkiye'deki maceranız nasıl başladı peki? Yani flütle tanışmanız ve hani Boston'a uzanan o yolculuk kaç sene? Şimdi çok güzel sordunuz. Müziğe Hacettepe Konservatuvarı'nda başladım. Ankara'da. Ortaokuldayken 10 yaşındaydım. Daha sonrasında lisede Bilkent Üniversitesi'nde Müzik Fakültesi'nin hazırlık lisesinde devam ettim. Liseyi orada bitirdikten sonra hatta Bilkent Üniversitesi'nin Müzik Fakültesi'ne, yani üniversitesine de girmiştim. 1-2 yıl orada okuduktan sonra benim oradaki hocalarımın okuldan ayrılmasıyla birlikte ben de yurt dışında okullar araştırmaya başladım. Ve lisans eğitimimi Fransa'da Nice Konservatuvarı'nda flüt performansı üzerine tamamladım. 3 yıl kadar. Daha sonra İsviçre'de de bir flüt performansı, yine klasik müzik master yapıyordum. Sonra Covid dönemi geldi çattı. O süreç boyunca da biraz böyle Covid'den önce daha doğrusu böyle jam session'lara gitmeye başlamıştım. İnanılmaz keyif aldığımı fark ettim. Yani klasik müziğin yanında hani caz çalmaktan da çok inanılmaz keyif duyduğumu fark edince daha sonra Berklee'nin ismini duymuştum okul olarak. Çok etkilenmiştim öğrencilerine yapılan çalışmaları, projeleri gördükten sonra. Ve Covid döneminde online sınavlarına girmiştim ve tam burs kazanınca birazcık daha caz alanına yönelmeye karar verip daha sonrasında Amerika'ya yerleşip Boston'a yerleşip orada okumaya devam ettim. Orada yaptığım diploma programı da kontemporan bestecilik, aranjörlük, prodüktörlük çift alanı. Bir tanesi buydu. Bir tanesi de caz performansıydı. Bu iki ana dalı bitirdikten sonra da Berklee'nin master programına kabul edilmiştim. 1 yıllık bir master eğitimim oldu. Yine caz performansı üzerine. Daha sonra da mezuniyetim yaklaşırken hocalık yapmak için teklif ettiler ve ben de hani hemen gurur duyarak kabul ettim. Çok inanılmaz sevindim. Hemen başlıyorum dedi. Şimdi 1 senedir Berklee'de hem eğitmenlik yapıyorsunuz hem de yönetim kadrosundasınız, öyle mi? Yönetim kadrosu değil, yani öğretmenim, yardımcı doçent. Yardımcı Berklee College, evet, eğitim kurumunda Amerika'da, Boston'da. Şimdi çok acayip. Muhtemelen Hacettepe'de klasik bir flüt çalarak başladınız, değil mi? Yani klasik eğitimle başlamışsınızdır. Sonra Avrupa'da Fransa'da da tahmin ediyorum klasik üzerine miydi, yoksa cazla orada mı aslında eşleşmeye başladınız? Berklee'ye kadar full klasik müzikti. Yani yaklaşık 20 yıla yakındır klasik müzik eğitimi ve hani performanslarım devam ediyor. Fransa'da da klasik müzik flüt performansı eğitimiydi. İsviçre'de master'ım da onun üzerineydi. Daha sonra Covid sürecinde Berklee sınavına girmeye karar vermem ve onun
ben tamamen böyle caza, geçiş yapmış oldum ve hani kendimi bulmuş gibi. O da ilginç. Ya bir anda ya gerçekten size yakın olduğunu mu keşfettiniz caz müziğin? Çünkü ardından da Berklee'de şu an eğitmenlik yapacaksınız. Ya daha doğrusu yapıyorsunuz. Berklee'de çoğunlukla çünkü hani benim bildiğim kadarıyla tabii ki siz daha iyi anlatırsınız ama hani cazla daha fazla ilişkilendirilmiş bir eğitim sistemi olduğunu biliyorum ama siz daha iyi bilirsiniz. O nasıl oldu? Ya kesinlikle öyle. Berklee yani inanılmaz bir kurum. Böyle bütün müzik tarzları var. Jazz, pop, Hmm. rock, hani indie her tarz. Yani hani musical theater'dan hani her Evet. tarzı yani öğrenebilirsiniz, performa edebilirsiniz. Ve bir de bölümleri de inanılmaz geniş yani 15-16 major var okulda. Böyle hani caz performansından, besteciliğinden, hani kompozitörlüğünden, klasik müzik kompozitörlüğünden, film müzikleri besteciliğinden, işte kontemporan bestecilik, aranjörlük, prodüktörlük bölümünden, işte ses mühendisliğine, müzik business'tan hani menajerliğe. Acayip. Dolayısıyla yani bütün böyle çok geniş yelpazede, hani bütün alanlarını içeren enteresan bir kurum. Çok acayip. Yani işin içinde menajerliğe kadar giden bir eğitim de var mı? Kesinlikle. Çok Wow. evet, o yüzden tercih ediliyor sanırım. Tabii gelenler için de bir yan etkisi oluyor. Bu kadar fazla seçeneğiniz olunca hani gerçekten ne yapacağını bilemiyorlar. Böyle hani her şeyi yapayım diyorlar. Özellikle tam burs alan öğrenciler böyle çift anadal yapıyor yanına çift bir de Hmm. minor'ları da var major'larının yanında. Çift major, çift minor yapan öğrenciler böyle hani ne yapacağımı bilemiyor. Bütün tarzları böyle karıştırıyorlar. Öyle bir Hı hı. yeni müzik tarzı oluşturuyorlar vesaire. Böyle bir yan etkisi de oluyor tabii. Çok acayip. Yani, tabii şimdi sizin, müzik kariyeriniz aslında, hani, bir öncelikle icracı olarak başladığınızda şu an bir eğitmenliğe doğru da geçmiş durumda. Peki, Boston'daki bu eğitmenlik kariyerinizin dışında, hani, icracı olarak da devam ediyor musunuz yoksa sadece eğitmen mi oldunuz? Evet, yok, kesinlikle devam ediyorum. Hatta daha, sık performanslarım, oluyor diyebilirim. Hı. Benim hem genellikle çaldığım müzisyenlerden oluşan, yani kendi bir caz grubum var. Hı hı. Benim bestelerimi çalıyoruz. Böyle, O! şu an Harika. Tabii o kısma hiç girmedik şimdi. Bestecilik kısmınız da var sizin. Sadece icracılık değil. Evet, yani aslında beni caza çeken en önemli unsur buydu. Yani, bu yaratıcılık kısmı, üreticilik kısmı. Hani benim, sürekli, çok böyle, fikirlerim, gelir, böyle durduramıyorum. Mesela, ortaokuldayken, daha, hani, flüt çalmayı yeni öğrenirken, hani, nereden, vahiy indi, nereden gördüm, öğrendim, duydum bilmiyorum ama böyle ortaokulun sonunda mesela bizim yıl sonlarında, işte, flüt sınıfı olarak, toplu konserlerimiz olurdu. Büyük ablalarımızla, abilerimizle birlikte, hep birlikte bütün yaş, Hı hı. gruplar olarak. Bu flüt sınıfı konserinde ben mesela böyle, 8 flüt için atıyorum Michael Jackson'ın, parçalarını aranje ediyordum. Biz mesela konserin sonunda biz çıkıp 8 flüt bunu çalıyorduk ya da böyle, bestelerimi 2 flüt, 3 flüt çalıyorduk vs. Ben herhâlde oradan, itibaren bir, hani, durduramadığım bir, böyle bir, yaratıcılık yönüm ortaya çıktığı için ya, böyle caz çalarken de özellikle doğaçlama kısmında çok, gerçekten kendimi bulmuş gibi hissettim. Yani o sahnede üretim, doğaçlama kısmı Hı hı. veya, hani, kendim parçalar yazmam, hani, benim böyle imparatorluğumu kurmam gibi inanılmaz bir his gibi geldi bana ve o günden beri, yazıyorum. Bir sürü parçam, oluştu ve, yakında da official olarak da, çıkartacağım albüm olarak da. Harika. Eee, sorunuzu şu anda çok genişlettim ama, Mükemmel. dolayısıyla aslında, hem öğretirken, hem de aynı zamanda kendi grubumla bestelerimi de çalıyoruz. Tabii ki başka sanatçılar için de çalıyorum. Sadece, hani, kendi bestelerimi değil. Davet eden, hani, flüt solisti almak isteyen sanatçılarla da birlikte Berklee'den hocalarla veya Boston'dan sanatçılarla da çalıyorum. Hı hı. Öyle. Wow, çok acayip. Şimdi müthiş bir tecrübeniz var. Yani nereden soracağımı da bilmiyorum. Şimdi, benim kanalımızın şöyle düşünün, izleyici gruplarında çok farklı, izleyici yapıları var. Bir çok gençler var. Onlar bir şeye meraklılar. Bir onları yetiştiren aileler var.
Yani onlar daha 30'lu yaşların üstündeler ve hani ya çocuğun müzikle ilgilensin falan, işte şunu çalsın bunu çalsın, ay yan flüt çalsın. Herkesin bir tasavvuru var ama çocuğun hayali ve yönlenmesi çok farklı. Siz onlar için çok kıymetli bir insansınız şu anda burada olmanız itibariyle. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü müthiş bir yolculuk yaparak, yani bir survive var ortada. Ankara'dan yola çıkmalar, işte Fransa, İsviçre, Amerika, şu an aktif bir hayat. Hem icracılık hem bestekarlık. Ya bu yolculuğa çıkarken hani ailenizin desteği ne kadardı? Başlangıç Çok soruyorum ama. Sonrası ayrı kesin tabii ki. çok güzel sordunuz. Yani, benim, müzik aşkımı küçük yaşta fark etmişler. Piyano dersleri aldırmaya başlamışlar, sağ olsunlar. Ben aslında piyanoyu çok seviyordum ve, eee, sonra beni hocam yönlendirmişti. "Konservatuvar düşünür müsünüz?" diye. Ailem de çok, şüpheye düşmüştü. Hani, zor bir alan, geçinme, var olma açısından vs. Ne yapacaklarını bilememişler, o açıdan. Bir de, hani, aslında insana, yani, ortaokulda hayatı boyunca yapacağı mesleği Ya. seçmek, vermek, yani, çok çok büyük bir sorumluluk. Çok zorlanmışlar açıkçası ama, benim aşkımı gördükleri için ve, hani, aslında bir nevi durduramadıkları için dolayısıyla konservatuvar, sınavlarına sokmuşlardı. Daha sonra, hani, Hacettepe'yi kazanmamla birlikte o andan itibaren de full desteklediler. Hani, hiç arkamıza bakmadık. Devam et. Yurt dışına doğru, yol almaya başlayınca da tabii ki ayrı kalmaktan çok üzülmelerinin haricinde hep Tek başınıza mı gittiniz Fransa'ya vesaire? Çünkü Fransa'da lise dönemi olması gerekiyor değil mi? Bu dönem miydi? Lise mi, üniversite mi? lise sonrası üniversite için gitmiştim aynen. Üniversitede tamam, yani orada biraz siz oraya Fransa'da tek başınıza kaldınız ama değil mi? Evet, tek başıma kaldım. Yani insanı çok 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 olgunlaştıran ve vizyon açan bir deneyim. Aslında ne kadar genç yaşta gidilirse yani o kadar hızlı alışılıyor bence. Hmm, Ama, yani, Fransızca, tamamen, odaklı bir yaşama bir anda geçmek, evet. böyle zorlayıcıydı. Çünkü, yani, benim, hani, bulunduğum bölgede, okullarda, kurumlarda asla İngilizce konuşmadılar. Yani, neredeyse bilmiyorlardı. Hani, bana öyle denk Şaka geldiyse mı ya? Gerçekten mi? birkaç kere, hani, o filmlerde yaşanan, hani, bu Nasıl sokakta yaptınız yol peki ya? hani, böyle sokakta yol sorarsınız ya, birisine İngilizce ve, hani, filmlerde olur ya cevap vermezler. İngilizce bana cevap vermeyen çok insan denk geldi ve ben böyle kafama vura vura Fransızcayı iyi bir şekilde Öğrendiniz. öğrenmeye başlamışım. Ya ama Ağlaya bu ağlaya falan. evet, yani ya nasıl yaptınız o kadar? Pek ekstra kurs falan mı aldınız? Yani böyle destekle mi yaptınız, yoksa hani karga tulumba birileriyle konuşmaya çalışar mıydınız? Nedir yani, hani Duolingo var mıydı mesela? Atıyorum yani şu anda. O zaman kıyamam. Duolingo yoktu da. Yok. Yani, kurs aldım. Yani, bence zaten başka yolu çok zor. Yani, bazı insanlar hiç kurs almadan da direkt gidiyor bodozlama, hani, Hımm. orada yaşamaya başlayınca kesinlikle öğreniyorsunuz. İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor. Ya. Ama, önceden bence kurs almak, yani, bireysel özellikle Hımm. çok, inanılmaz faydası olmuştu. Hani, o anda konuşmaya başlamamı çok hızlandırmıştı. Hı hı. Tabii ki Türkiye'de aldığım için, hani, oraya gittikten sonraki öğrendiğim hızla, alakası olmadı. Orada, hani, mecbur kalınca, hani, bir anda şakamaya başladım. Çok acayip, çok acayip. Ya, şimdi hep şu vardır ya, yani tamam, müziğin bir dili var ve bu müziğin dili zaten aslında, özellikle müzisyenlerle iletişiminizde müthiş bir hız kazandırıyor. Yani çünkü onun bir formülü var zaten. Notaya bakıyorsun, onun bir şekilde anlaşıyorsun. Yani, bereket, hani, müzikle alakalı bir ama bu işinize yaradı mı mesela? Gerçekten. Yoksa, karşınızdaki hocalar inatla sizle böyle teknik mi konuşmak istiyorlardı? Ne bileyim, yani zorlandığınız şeyler neydi mesela konservatuvar döneminde? Çok haklısınız. Yani, müzik dili her zaman buluşturucu. Yani, böyle, mesela, derslerde ilk başta bazı hocaların, yorumlarını anlamasam bile, hani, benden beklentilerini çok terimler değişmişti. Hani, müzik dili daha çok İtalyancadır ya, klasik Hı müzik dili. hı. Fransızca da öğrenmek, yani, benzer olacağını tahmin etmiştim ama değildi. Çok farklıydı ve bayağı bir zorlanmıştım başta.
Ama sonuç olarak yani birlikte çaldığınız insanlar, oda müziği, işte orkestra dersi, Hı hı. bireysel işte dersi, ansambl dersi. Onlar da dediğiniz gibi yani zaten müzikle anlaştığımız için hani diğer yapılan konuşmalar hep hani müziği daha iyi bir yere, daha birlikte bir yere hani götürmek için yapılan konuşmalar olduğu için böyle hani çalarak, göstererek bile hani her türlü anlaşmak çok mümkündü. Tabii ki günlük hayatta hani daha zordu. Çok inanılmaz hızlı konuşuyorlar bir de. Bence Boğaz için çok zor bir dil bizim için. Doğru. Böyle tarih şuraya. Doğru, doğru, doğru. Kesinlikle. Çok ilginç. Şimdi bir de enstrüman gelişiminizi de sormak isterim. Şimdi onu da merak ettim. Yani farklı ülkeler, farklı insanlar, Ankara'da başladı, sonra şimdi Amerika. Eee, Kendinizi geliştirirken başlangıçta temel bir eğitimle başlıyorsunuz. Herkesin aldığı bir eğitimle başlıyorsunuz. Ama sizin tabii ki parlak bir tarafınız bestecilik kimliğiniz. Ya bestecilik kimliği olduğu zaman zaten aslında kendi yolunuz da ayrı bir yerden akmaya başlıyor. Yani hiçbir şeye benzemeyen bir yol. Her gittiğiniz ülkede, her tanıştığınız insanda kendinize enstrümanınız anlamında neler kattığınızı düşünüyorsunuz? Ay, çok güzel bir soru. Benim ilk eğitimim Hacettepe Konservatuvarı'nda başlamıştı ve o zamanlar yaşımın çok küçük olmasıyla birlikte hani olayın ciddiyetini hiç anlamamakla hani enstrüman çalışmaktan ne kadar kaytarabilirsem o kadar iyi bir A! böyle oyun oynamak istediğim hani Ay. ortaokul yıllarında falan başladığım için o yıllarda çok geliştiğimi hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Evet. Ama daha sonra lisede bu hani daha gerçek müzik dünyasının farkına varmakla birlikte ve özellikle Bilkent'te başlayan yolculuğumla birlikte Cem Önertürk'le birlikte çalışıyorduk. İlk seviyemi yükselten insanlardan. Daha sonra olayın ciddiyetinin farkına varmamla birlikte, asılmamla birlikte daha sonra oradaki Bilkent'teki ikinci hocam da Stilyana Stavreva isminde Bulgar bir Bulgar. çok çok iyi bir nesillerin böyle kaderini değiştirmiş Türkiye'de flütistlerin bir hocaydı, emektar. Onunla çalışmamla birlikte işte yine seviyem çok yükseldi. Daha sonra Fransa'da da yani klasik müziğin zaten kalbi hani Avrupa'da Hı hı. attığı için Hı hı. orada orada da en büyük gelişimimi orada sağlamıştım diyebilirim. Yani klasik müzikte kendisini hani en üst seviyeye böyle üst seviyelere yükseltmeyi uman insanlara gerçekten çok 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 tavsiye ediyorum. En az yani bir yıl, iki yıl, kaç yıl eğitim alabilirlerse gerçekten Avrupa'nın bir yollarından eğitiminden geçmelerini tavsiye ediyorum. Fransa'da da Nice Konservatuvarı'nda okudum. Hı E, hı. Güney bölgesinde. Orada Sibel Pensel isimli yine inanılmaz emektar çok hem Türkiye'deki hem Fransa'daki flütistlerin hani kaderini değiştirmiş ve böyle hani roman yazmış bir yine hocam oydu. Daha sonra da İsviçre'de de Lugano İtalyan kesiminde Hı hı. Lugano Konservatuvarı'nda master yaparken bu sefer İsviçreli bir hocam olmuştu. Felix Rangli diye. Hı hı. O da böyle Avrupa'da çok tanınan, çok başarılı, inanılmaz bir adam. Dolayısıyla yani Avrupa'daki eğitimim süresince enstrüman seviyemin çok çok hızlı, çok farklı evrildiğini fark etmiştim. Hı hı. Amerika'daysa caz anlamında. Yani Ah, böyle İşe bir orası sünger zaten mi çektiniz şu anda? Geçmiş başkaydı ve artık yeni bir kimlik mi oluyor? biraz öyle oldu. Yani bırakmadım klasik müziği. Yani konserler vermeye devam ediyorum. Hatta klasik müzikte de besteler yapmaya devam ediyorum. Hı Çok hı. yakında inşallah yayınlamaya başlıyorum. Hani hem Harika. kitap şeklinde besteleri hem de albümler şeklinde. Daha önce hiç albüm yapmadınız mı? Yok henüz yapmadım. Çok yakında ilk Hiç albümüm. yapmamıştınız. Bu kariyer boyunca böyle bir girişiminiz hiç olmadı. Bir şeyi kaydedeyim, yayınlayayım. Ha? Çok iyi sordunuz. Yani mükemmeliyetçilikten hani olsa gerek. Yani Gerçekten klasik mi? müzik En iyi yani olmadan yapmayayım mı dediğiniz şeyler hepsi. Ya mesela besteleriniz de mi öyle yani? Bestelerde o kadar aranmaz çünkü yani sonuçta hani Chopin'in klasik bir eserini çalmak belki dünyada örnekleri vardı. Beste sizindir yani. Hani en üstte sizsiniz sonuçta. Onu, onu düşünmediniz mi mesela? Yoksa şu an mı fırsat oldu bilmiyorum. Siz söyleyin.
Ya, fırsattan ziyade sanırım bakış açısı, yani, böyle, kendimi, gerçekten, geliştirip, böyle, belli bir seviyeye yükseltene kadar yapmak istemedim. Yani, böyle, iyi bir yerden başlamak istedim. Klasik müzikte zaten, hani, böyle, siyah beyaz çok belli. Hani, böyle, iyi bir seviye diyebileceğiniz, hani, bir seviye mesela, çok belli. Cazda dediğiniz gibi özellikle bestecilikte, hani, daha farklı durumlar ama, ya, dünyada o kadar muhteşem, besteciler var ki her müzik tarzında. Yani o insanlardan öğrenecek o kadar şeyiniz var. Geçmişten harmanlayacak, hani, o kadar fikirler, ne eserler, ne senfoniler, operalar, hani, üretilmiş. Yani insan, hani, onu da yapmaya, benim öyle oldu açıkçası. Ya, Hımm. ona bir, hani, çekinip, hani, çok iyi bir çalışma yapıp, hani, çok iyi bir şey ortaya koymak için çok, hani, uzun bir süredir, çalışıyorum. Şimdi ilk albümümde, o çıkacak bestede, 35 müzisyenle kayda girdik. O! Berkeley'de mi kaydettiniz? Evet, Harika, Berkeley hocaları, öğrencileri, böyle karışık bir ekip. mükemmel. Video çektiniz mi? Türkler çektik, evet. Güzel. Türkler de var arasında. Çok yakında, çıkacak zaten. Böyle, orkestra, ve, koro gibi. Orkestra derken oda, orkestrası yaylılar. Hı hı. Arkada koro, işte rhythm section yani işte, bateri, bas, piyano, klavye. Onun yanında da flüt, solisti, bir de böyle bazı tradisyonel enstrüman solistleri oldu. Bağlama solist bile oldu, perküsyon, solist oldu. Böyle, Turkish Jazz Fusion gibi bir tarzda. O! Eser beste olarak sizin değil mi? Beste yaptınız bunda yani. Bir Evet, evet. cover değil yani tamamen bunlar. Yok, aynen. Tamamen özgün beste. Yarım saatlik bir müzik. Onun albümünü çok yakında çıkartıyorum inşallah. Yarım saatlik bir müzik bir de üstüne üstlük. Evet. Vay, vay, vay! Acayip. Ya 30 dakikada tek eser değil mi yani? Tek parça. Bölümleri olan tek parça mı yoksa? Evet, bölümleri olan tek parça. Aynen öyle. Yani şimdi bir şey diyeyim mi? Biz öyle işler yapıyoruz ki sonuçta Türkiye'de, bilinen müzik denen şey şarkı formudur. Hani bu klasiktir. Şarkı formu da maksimum 4 dakika 33 saniye. Hani girişi introsunu bile atarlar ki şarkı böyle hemen başlar yani. Şimdi bunun ötesinde 30 dakikalık bir eser yapıp bütün partisyonları da muhtemelen siz yazdınız. Hepsi size ait. Ya besteden anladığınız o. Ya var ya yani işte olay bu ya. Hani bunu anlatmak o kadar zor ki gerçekten çok zor. Bir şarkı çünkü genel Türkiye'deki izleyici yani müziği ben müzik biliyorum ya ben müzikle uğraşıyorum. Müzisyenim diyen bile bununla ilgilenmediği için hani olayın sadece bestekarlığının bir şarkı üretmek ve tutmak olduğunu herkes kurguluyor. Bunun üzerinden sizin 30 dakikalık bir eseri yapmanız şimdi bu benim en, merak ettiğim şu: Bir insan 30 dakikalık besteyi nasıl yapar? Bence çok basit ama çok güzel bir soru. Çünkü ben yıllarca bilgisayar oyunu müzikleri yaptım. Bir sahnenin müziğini yaparken, yani hep ben de besteden geliyorum, basit şarkı formundan gelen biriyim ama karşımdaki sahne 11 dakika veya insanların 1 saat oynadığı bir bölüm. Yani bunu tasarlamak benim hiç daha önce hayal etmediğim bir şeydi. Bir insan 30 dakikayı nasıl tasarlar? Çok güzel sordunuz. Şimdi öncelikle albüm olarak çıkarmayı planladığım için, hani, albüm kabul edilmesi için en az 30 Hımm. dakika olması gerektiğini fark edince, işe o şekilde başladım Hı ve hı. böyle, true compose dedikleri, İngilizce'de böyle, bir bölümle başlayıp bestelemeye, daha sonra, başka bir bölüme hatta yani birçok müzik janrası var, bu Vay vay. bestenin içerisinde. Böyle bölüm bölüm yani böyle, bir nota böyle bir nota ardından bir nota, yani böyle bir bölüm ardından bir bölüm böyle, ilerleyerek böyle hani birazcık, hani çok böyle işte şekilli, aranjmanlı, planlı, şekilde değil. Hani böyle Hımm. aslında, kafamdan geçen hikâyenin, ona da çok yakında yayınlanacak. Vay vay. Götürdüğü yöne doğru böyle bölüm bölüm ilerlediğim için en sonunda, hani, böyle devasa bir şey ortaya çıkabildi ama aslında, hani, düşününce her seferinde, hani, bir, bölüm, besteleyerek ilerledim. Ama dediğiniz gibi
Mesela böyle kediler, böyle baktığı yerde mesela hiç anlamadığı bir şey olduğu zaman böyle hani kafasını çevirip uzaklaşır gider ya. Şimdi dolayısıyla bence biz de yani böyle anladığımız şeyleri dinlemek istiyoruz. Dediğiniz gibi mesela alışık olduğumuz tarz böyle birkaç dakikalık trackler yani müzik Değil mi? parçalar halinde albümler olur ya. Yani ona da şu şekilde uydurdum. Yani böyle bir parçanın track'imin bittiği noktada ikincisine geçiyor böyle parça parça. Yani bir tane Ha, 30 dakikalık 30 dakika. şeklinde öyle bir parçalar ayırdık. Evet. Ama ikincisine geçtiğinde anlamıyorsunuz. Hani siz devam eden bir şeyi dinlerken ikinci parçada geçmişsiniz aslında. Bu şekilde. Güzel. Çok güzel. Ya, Bu çünkü bu yaptığınız, ürettiğiniz şu an dinlemesem de yani böyle bir tasarımı yaptığınız zaman aslında belki de dünyadaki en zevkli bir şeyin kapısını açıyorsunuz. Çünkü karşınıza artık bir film de gelse, karşınıza artık kocaman devasa bir atıyorum opera da gelse bunun formülizasyonunu yapacak temel müzikal ifadeye ve hisse, yapıya yani açıkçası o dakikaları görmeye başlıyorsunuz gibi geliyor bana. Doğru mu bilmiyorum, size sorayım. Çünkü bunu yapan sizsiniz şu anda 30 dakikalık. ya kesinlikle öyle. Yani benim beste yaparken hissettiğim şey şu. Yani çevremde soruyorum. İnsanlara da böyle hani çekmeye çalışıyorum beste yapmaya. Çünkü yani neden olmasın? Yani e, sorduğum zaman hani insanlar da ay yok ben hani yapamam. Bende o yetenek yok falan gibi. Hani böyle bunu böyle bir hani sanki olunması yani olunması gereken bir yer, seviye ya da hani sahip olması gereken bir yetenek gibi görmekten ziyade yani böyle bu bir e, sizin de dediğiniz gibi yani kendi yani oyun alanınız, imparatorluğunuz yani kuralları siz koyuyorsunuz. Aslında o kadar keyifli bir şey ki hani keşke bu taraftan da bakılabilse. Tabii ki esinlenecek hani yüzlerce, binlerce inanılmaz başyapıt eser, beste var ve bu çok güzel bir şey aslında. Çünkü bütün besteciler farkında veya farkında olmayarak birbirinden esinleniyor. Dinlediği müziklerden ibaret aslında zaten her besteci. Yani o ana kadar dinlediği veya maruz kaldığı, kendi kültüründen maruz kaldığı işte müziklerden ibaret. Yani yaptığınız beste o içinizden çıkan hani o müzik burada oradan geliyor aslında. Dolayısıyla benim için böyle inanılmaz bir yani özgürlük alanı böyle oturup hani gerçekten hani kendim olabildiğim, kendi sesimi böyle kendim gibi hani böyle çıkarabildiğim hani böyle müthiş Çok keyif aldığım bir alan yani beste Şimdi yapmak aynen. çünkü şöyle bir şey de var. Enstrüman çalmak, yani telli bir enstrüman çalmak veya yaylı bir enstrüman çalmak farklı bir duygu. Ama nefesle üflenen bir enstrüman çalmak çok başka bir hikaye. Fazla bir bütünleşme var. Yani çünkü tamamen sizin varlığınızla oluşan bir sistem var. Yani neyde de var bu, işte flütte de var. Ya bunun hazzı ve hissi çok acayip olsa gerek diyorum. Bilmiyorum, ne hissediyorsunuz? Bu sorulmaz belki, saçma, ama yani en azından izleyicinin şunu ayrımını hissetmesi için sordum. Yani nefesli üfleyen birinin duygusu çok daha farklı geliyor bana çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Yani, zorluk açısından gerçekten her enstrüman çok zor. Hani, böyle karşılaştırırlar, ben çok sinir olurum. Hani, gerçekten profesyonel şekilde yapmak, her enstrümanda çok zor. Ama böyle dediğiniz gibi, yani bıraktığı his açısından mesela, yani şarkıcılık, gibi vücudun enstrüman olduğu, yani üflemeli enstrüman çalmak da öyle. Vücut hem, enstrüman, ya hem dışarıda hem içeride bir Evet, enstrüman var. evet, Mesela evet. böyle aynı flütü birkaç flütiste yan yana çaldırın. Hani hepsinden bambaşka ton çıkıyor. Hani bir nota Evet. üflesin. Hani Ton da o kadar farklı çıkıyor yani. güzel. Ama ton da mı değişiyor tamamen üflemeyle? Tamamen değişiyor evet. A! Bu çok acayip işte. Tabii yani her gitaristin aynı gitarı farklı gitarcılarla çalsa farklı bir tarzda çalar ama ton farkı, o ilginç bir şey. Ya neyse, bu çok acayip ya. Gerçekten çok zevkli bir konu. Ben sizin eserlerinizden dinlemek isterim. Şimdi ben de YouTube kanalınıza girdim. Bu arada gerçekten çok güzel bir YouTube kanalınız var. Onu da söylemek isterim. Çok uğraşmışsınız. Ben genelde böyle birçok sanatçının YouTube kanalına girdiğim zaman az içerikle karşılaşma acısı yaşıyorum hep. Genelde çok uğraşıyorlar. Yani hayatları çünkü sahne, bestecilik olduğu için ya YouTube ne olacak diye bakıyor ama siz ve videolarınızı bol bol koymuşsunuz. Beraber bir şey dinlemek çok isterim sizden. Ne dinleyelim?
Tabii ki isterseniz o ilk videoyla başlayabiliriz. Benim de daha çok videolarım, şu anda Instagram'da, YouTube'a yeni girdim Öyle diyebiliriz mi? aslında. Evet. Vallahi hiç Eee, acımayın. Her yerde olun. TikTok'ta bile olun lütfen. Bütün sosyal platform yani Red Note'da olun, Çin platformunda olun, her yerde olun. Eee, Oradaki dile girişinizi anlıyorum. yani Eee, siz şu anda aslında Berkeley'de bu çok sesli ve çok multicultural yapıyı, orkestral yapıları karşınızda aslında herkes de o dünyasının içinde bir sosyal medya platformu ona yakın. Ülkelere de yakın olan yerler var. Ondan sizin her yerde bulunmanız çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizi tanımaları açısından da sevmelerin, bu müzikten şanslanmaları açısından da. Çok teşekkür Bu flute meditation bu arada. Bir şey diyeceğim. Bu meditasyonla alakanız peki nereden geliyor? Şöyle bir şey, hemen açıklayayım burada, ne olduğunu. Bütün bu duyduğunuz ses efektleri flütten çıkıyor. Aslında, bu videoyu daha Tamam. sonra gösterebilirim. Ve hani mikrofon bile yoktu. Çok çok, Nasıl? enteresan. Ben burada doğaçlıyorum. Hani herhangi bir yazılı müzik yok. Hani, böyle meditasyon müziklerine benim kişisel olarak çok ilgim var. Bir Hımm. meditasyon albümü de, çıkarmayı da planlıyorum zaten. Lütfen. Eee, Bu şekilde, yani flütten çıkabilen o kadar, fazla yani ses efekti, extended teknik, Hımm. var ki hani bunlar sadece hani binde 4'ü 5'iydi o derece. Onlarla hani doğaçladığım bir müzik oldu ve hani çok orada heyecanlı bir seyircim vardı, kedicik. Pippin Burası ismi. neresi bu arada? Bu çektiğiniz yer neresi? Bir şey, ev ortamı aslında çok, şey, tamamen doğaçlama, gelişti yani. Çok güzel Eee, bir ev ama. Çok hoş gözüküyor. Işıklar, piyano falan her şey harika. Bu tamamen kes sizin içinizden gelen bir meditatif, enstrümanın yapısını kullandığınız, farklı farklı ses efektleriyle kullandığınız bir, eser olmuş. Peki diğer başka bir şey dinleyelim. Tabii ki. Berkeley'de Şimdi çok orada, sololar. parçalar evet. Bu, 2'nci gördüğünüz, Flight of the Bumblebee parçasının benim, jazzy, yani caz Bu arada aranjmanı. bu arada bir şey soracağım size. Şimdi etkilendiklerim dediniz ya, çok merak ediyorum. Siz Türkiye'de doğup büyümüş birisiniz. Etkilendiğiniz Türk şarkıcılar, besteciler veya işte enstrümancılar lütfen birkaç tane söyleyin. Sonra gittiğiniz ülkelerde etkilendiklerinizi söyleyin bana. Tamam, tabii ki. Yani, Türk besteciler olarak şimdi o kadar, zor bir soru ki, o kadar, fazla besteci var ki Kısaltayım şimdi ben size 3 tane söyleyeyim. 3 tane en çok etkilendiniz. 3 tane Sadece ya, 3 tane. ya klasik müzikte, çok enteresan. Ben Ahmet Adnan Saygın, Hı hı. hayranıyım diyebilirim. Yani, böyle, klasik müzikte yazmaya başladığım parçalar, çok çok, yani, böyle esinlenmeye ihtiyacım olduğu zaman, yani, eskiden, piyano çalıyordum sanırım. Oradan da Hı. küçüklüğümden geldiği için. 1'incisi oydu esinlenme açısından. Emm, Caz, ya da, klasik müzik mi sordunuz yoksa bütün Fark janralar? etmez. Aslında tür değil, sizi en çok etkileyenleri öğrenmek istedim. Ya Korsakov dersiniz, atıyorum şu dersiniz. Ya isim olarak sadece merak ettim. Dünyada. Tabii, tabii. Dünyada ve Türkiye'de. Kesinlikle. Yani, klasik müzik alanında benim, hani, yıllar boyunca en sevdiğim besteciler, yani, bir tanesi Debussy olmuştu klasik Debussy. müzikte. Yani, tabii ki Çaykovski ama, yani, benim kendi bestelerimde en çok etkilendiğim, böyle, bu aralarda, eee, Türk melodilerinden esinlenmiş parçalar yazdığım için, Hı hı. Saygun, Cemal Reşit Rey veya, caz alanında da o kadar yine çok fazla var ki bunu
Keşke daha güzel. Çok çok sevdiğim, sanatçılar, var. Yani Türk, caz camiasında, çok fazla var. Aydın Esen, Mehmet Ali Sanlıkol, Utar Artun besteciler olarak, Sarpay Özçağatay çalım olarak, bir sürü var. Şu an aslında yüzlerce sayabilirim. Bestelerde de en çok, esinlendiklerim arasında, başka durun ben size bir liste çıkarayım en iyisi. Mesela ilk meditasyonunuzun meditasyon olması çok ilgimi çekti. Ondan bunu sordum. Çünkü meditatif bir tarafınız varsa bu sefer ya meditasyon Avrupa bazlı bir şey değil. Meditasyon daha çok doğu bazlı bir şey aslında yani. Hindistan, Çin, uzak doğuya gitmeniz gerekiyor. Ya o zaman oradan bir şey dinlemeniz gerekiyor. Yani Nepali mi dinlediniz? Nereden geldi bunlar? Evet yani onları merak ettim bir an. Çok çok enteresan bir soru oldu. Ya ben mesela felsefe böyle Budizmle ilgili mesela okumayı çok seviyorum. Böyle okuduğum kitaplar arasında ve benim mesela Amerika'daki en yakın arkadaşlarım hatta ev arkadaşım Hintliydi ve böyle çok onların da üzerimde etkisi oldu. Berkeley'de okurken de Berkeley Indian Ensemble'da çalmıştım. Onlarla böyle çok böyle drone tonlar var bilir misiniz? Onun üzerine çok çok doğaçladık birlikte beni çok etkilemişti. Oradan başladığını Ya söyleyebilirim. onları kaydettiniz mi? Çok yakında kayda giriyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya kesinlikle çünkü hani bir nehrin akışı var ya o nehrin akışı buradan geliyorsa yani siz bunları seviyorsanız zaten kaynaklandığı ana kaynak oralardan olduğu belli. Mesela ne kadar merak ederdim sizin böyle bir performansınızı izlemek. Çok. Çok teşekkür ederim. Çok çok gerçekten haklısınız yapmalıyım. Yani bu hani çok üst kalite iş yapma isteğini bir noktada böyle durdurup insanın gerçekten Evet. hani beklentilerini düşürüp üretime dalması gerekiyor. Yani çok haklısınız gerçekten. O yüzden bir an önce o drone tonları da kayda, onlarla yaptığım doğaçlamaları, meditasyon müziklerini de kayda girmeliyim. Yani belki de hani şimdi işin kökenindeki belki temel şey bizim için sizden en büyük şifa olacak geçecek şey olabilir çünkü bizim için. Yani sizin kendinizin en iyi olmasını istediğiniz şey bizim için aslında belki de çok gerekli bir şey değil. Ben sizin doğal halinizi, enstrümana dokunduğunuz halinizi izlemek bile bizim için yeterli belki. Yani çok bir şey aramıyoruz. Beklentimiz bizim belki çok düşük hayatta. Çünkü müzikten beklentimiz iyi bir enstrümantalistin ona dokunması bile. Ha, hiç unutmadığım küçük bir anımı vereyim. Ben işte fena gitar çalmazdım gençliğimde. En sevdiğim şey neydi biliyor musunuz? Gitara yeni başlamış bir arkadaşım vardı. Sadece yukarıdan aşağı tellere dokunurdu ve ben böyle yarım saat uyurdum. Bir saat o tellere tek tek dokunurdu. Ya çünkü aslında orada hep şunu hatırlardım. Benim bu kadar uğraştığım bir şey değildi aslında zaten enstrümanın kendisine dokunmak bile bizi mahvediyormuş. O ilk günkü his yani biri flüt çaldığında sizin bu ne güzel bir şeymiş dediğiniz andır aslında keyifli an. Üstüne katılmış her şey teknik incelemeye giriyor. Ama sizin o dokunmanız, o enstrümantalistle beraber olmanız ve onu kaydetmeniz bile en büyük müzik. Aslında bence en iyi albüm. Ben kendim bunu söyledim. Haklısınız. Ne kadar güzel söylediniz. İlk defa bir konuştunuz gerçekten. Bunu kaydedip bastırıp asmak lazım. Lütfen kaydedin yaptığınız şeyleri ve izleyelim. Yani YouTube kanalınızda harikulade. Şu parçaya bakabilir miyiz şimdi de? Lütfen. Tabii. Bir de sizin aranjmanınız değil mi? İşte bu. Kaydı bölgede mi yaptınız? Evet. Mikrofon yıkılıyor.
çok güzel ya. Harika, harika, harika. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Bu yıllar öncesinden bir kayıt aslında. 3 yıl öncesinden. 3 yıl önce. Buradan sonrası doğaçlama Tamamen kısmı. doğaçlama mı gidiyor? Buradan sonra evet. Tamamen canlı bir İnanılmaz. Harikulade gerçekten. Yani enstrümanın o sesi, tonu o kadar tatlı geliyor ki yani yumuşacık bir enstrüman. Şimdi mesela böyle bir Latin altyapılı bir düzenleme yapmışsınız. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Dünyada flütün en çok kullanıldığı böyle takıntılı derecede kullanan ülkeler hangileri? Çok güzel bir soru sordun. Şimdi klasik müzikte en çok bence yani solist enstrümanlardan en önemli orkestrada en solist solo çalan enstrümanlardan bir tanesi. Onun haricinde dünyada da mesela bence Brezilya'da yani Brezilya'nın müziklerinde, şoroda Neden bu o kadar kadar takıntılılar ya? Niye? Neden yani? bence anlıyorlar bu işten. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi Brezilya yağmur ormanlarıyla ünlü bir yer. Yani en önemli kısmı ülkenin büyük alanlarının hep yağmurlarla ve ormanlarla dolu olması ve kuş sesleriyle dolu olması. Bu doğal olarak yani canlı sesi çok fazla. Benim düşüncem flüt sesi çok acayip bir doğayla çok entegre bir enstrüman. Yani çıkardığınız o ton bir ormanın içinde o kadar ruh yani sanki o ormana aitmiş gibi geliyor. Bir şey daha soracağım. Aklıma 1000 tane şey gelecek. Bu röportaj yaran 3 saat falan süper. Mesela yan flüt, ya bu yan flüt değil adı. Flüt metal bir enstrüman. Bunu ağaç olanı var mı çaldığınız? Evet var. Yani şimdi eskiden özellikle daha çok ağaç yani tahta üflemeliler, tahta üflemeli çalgılar bölümüne girmiş olmasının sebebi o. Oradan gelmiş olması. Şu an günümüzde gümüş olarak üretiliyor. Hatta altın olarak üretiliyor veya altın kaplama. Aynen artık Çaldınız mı evet. altın kaplama? Bir şey geçti mi böyle bir his? Defalarca çaldım ve böyle hani taşıması bile çok zor yani. Ağır çünkü değil mi? Çok daha ağır ama sesin böyle bir projeksiyonu yani Evet. 5'le katlama hani çok fark ediyor. Tahta olanı da böyle tahmin ettiğiniz gibi böyle çok doğal hani doğadan gelen bir enstrüman sesi var. Yani gerçekten çok farklılar. Onu fanatik sevenler de çok var. Hani öbürünü altın flüt olsun, platinum flütler var. Onları fanatik sevenler çok var. Hani çok tamamen Acayip. yani. Yani sizin çaldığınız o ton o kadar güzel bir tonu var ki tatlı ve tok bir ton. Yani sizin sevdiğiniz hani nedir çalarken mesela? Flüt çalarken sevdiğiniz ton nedir? Öyle bir şey var Ya mı? çok böyle niş harika bir soru. Şimdi
Şöyle, klasik müzikten geldiğim için, yani, flütte ton o kadar önemli ki. Yani, Hı hı. böyle, klasik müzikte çok, olması gereken, hani, böyle siyah beyaz, hani, şeyler var tonla ilgili. Yani, Hımm. böyle, mesela tonun içerisinde böyle hışırtı sesi, hava sesi olmaması gerekiyor. Böyle Hı hı. temiz, düzgün, böyle, bir ton olması gerekiyor. Onun için böyle mesela sıcak hava göndermeniz gerekiyor vs. Böyle çok yazılı, böyle formülü, var klasik müzik için ve Hımm. böyle, eserden esere değişiyor aslında, hani, sergilemeniz gereken ton. Yani bir eserin içerisinde bile değişiyor böyle. Hani dinamikler, Hımm. değişiyor, bölüm değişiyor, karakter değişiyor. Ona göre sizin tonu da değiştirmeniz lazım. Hani, aynı tiyatrocuların karakter değiştirmesi, hani, veya insan günlük hayatımızda modumuzun değişmesi gibi, hani, parça çalarken de o değişiyor. Cazda şöyle, bu strict, hani, bu, sert beklentiler yok. Hımm. Şöyle ki, caz dünyasında çok fazla flütist yok. Yani o kadar az var ki öncelikle. Güzel. Onların da, en ünlüleri, yani bu, yani sektörü yürütenlerin, çoğu saksafondan, yani ikincil enstrüman olarak çalan kişiler. Yani Hımm. aslında saksafoncu hayatını saksafona adamış ama böyle yan enstrüman olarak doubling on flute diyorlar. Hani Hımm. flütte, hani ikincil enstrüman olarak flüt çalıyorlar ki bu da bence çok iyi bir şey değil. Çünkü, hani hayatını flüte adamış kişilerin, ulaştığı seviye, teknik seviye, farklı. Saksafoncuların hani ikincil enstrüman olarak çaldığı zaman, Doğru. yani teknik eğitim almadan bunu yaptıkları için hani aslında daha, amatör duyuluyor. Tabii ki caz bilgileri çok yüksek olduğu için biz keyifle hani o cümlelemeleri, doğaçlamaları dinleyip öğreniyoruz. Hı hı. Ama yani cazda böyle bir beklenti yok. O yüzden de benim aslında hedefim hani, eee, hayalim bu yani. Hani bu klasik müzikten gelmekten kaynaklı. Hani caz flütün de çok yüksek teknikle hani, yapılabileceğini hani, hani hissettiğiniz o temiz, tonla ve hani Hı hı. entonasyonla ve işte hani, yüksek teknikle vs. hani yapılabileceğini yani yapılatanması gerektiğini, Hımm. yani düşünüyorum. O yüzden hani tabii ki çok çok daha özgür cazda ve böyle mesela o gördüğünüz gibi teknikler, ses efektleri Hı hı. kullanırken hani, beatbox değil, o farklı bir şey. Evet, evet, O evet. doğaçlamada çok kullanıyorum ben. Yani çok şaşırıyorlar. Hı hı. Seyirciden daha önce karşılaşmamış insanlar çok var. Hani "Flütten bu ses nasıl çıktı?" falan diyorlar bana çıkışta. Çok acayip, çok acayip. Peki, böyle bir şey sorayım size. Şimdi siz bir, Türk enstrümantalist olarak oradasınız ve kendi kimyanız farklı aslında. Hayat kimyanız, yaşayışınız, benliğiniz bambaşka bir kimliksiniz, ve enstrüman çalıyorsunuz bunun üzerine. Yani, dünyadaki insanlarla bir araya geldiğiniz zaman sizin hakkında düşündüklerinin ne olduğunu merak ediyor musunuz mesela? Ya, çok enteresan bir yorum alıyorum bu konuyla ilgili. Bilmiyorum katılacak mısınız? Şimdi, yıllar boyunca, hani, bizim müziğimizden, hani, sonuçta kulağımdan dolan, içimde, kalbimde, kanımda akan Hı hı. müziğimizden, dolayı şimdi ben doğaçladığım zaman, caz müzisyenleriyle vs. böyle şimdi mesela, majör tonlu parçalarda doğaçlıyoruz. Minör tonlu parçalarda doğaçlıyoruz ve minör tonlarda doğaçladığımızda bana şey diyorlar, İçinden bambaşka bir şey çıkıyor. Böyle o acıyı inanılmaz iyi temsil ediyorsun. Böyle bizi şeye sokuyorsun falan diyorlar. Hani o içimden gelen böyle bir Çok acı, keder ve böyle onu yani doğalından nedense, o çıkıyor. Belki hani müziğimiz, kültürümüz, Evet, yaşadığımız evet, evet. acılar vs. Dolayısıyla bana hani çok bunu diyen çok oldu. Hani, eee, çok kalbe işleyen şekilde hani çalıyorsun. Minör ve hüzünlü, Ay, ne olur olduğu sizi zaman izlemek çok enteresan. istiyorum. Çok istiyorum, çok istiyorum. Yani, böyle, hem konserleriniz hiç, konser programınız oluyor mu? Yani bir senelik, yayılmış, hani, şu tarihlerde şöyle, bunları takip edebileceğimiz yerler oluyor mu? Hep Instagram'ınızdan mı takip etmeliyiz şu anda Yağmur Hanım? Ya, ben, evet, en aktif Instagram'ı kullanıyorum şu anda. Oradan her zaman böyle, poster paylaşıyorum. Geçen Hı hı. aylarda konserlerim oldu. Hem posterlerini hem de konser bitiyor videolar paylaşıyorum. Hı hı. İşte, böyle fotoğraflar paylaşıyorum konserden. En aktif orası. Hı hı. Konser tarihlerimi web sitemde de, yayınlıyorum. Ama daha çok, en çok Instagram'dan, hani, görüp, farkına geliyorlar, konserlere. Aynen. Ha! Bu nerede? Japonya'daki konser mi?
Bu bir Japon flüt dergisi. Japon flüt dergisi. Evet. Ha şaka Benle gibi. evet, benle Muhteşem. röportaj, yapmak istediler. Daha sonrasında da, hani, kafa çıkarmak istediler yaptığım, şeyleri duyunca, yani, çok çok onur duydum. Orada yazanların hiçbirini anlamasam da güzel şeyler söylediklerini umarak Şey yaparız, ekrandan çevireyim isterseniz ne dediklerini. Google çeviri yapabilirim. Süper, süper. Yani o gene yeşil fon, her şeyin doğayla iç içe olduğu. Dünyada nerelerde konser verdiniz? Gittiniz mi Japonya'ya mesela, böyle bir konsere davet edildiniz mi? Ya, Japonya'ya henüz gitmedim, inanılmaz istiyorum. Avrupa'da çok yerde çaldım yaşarken. Yani, konserler ve flüt yarışmaları için, Hı hı. yani, Fransa, İtalya, Almanya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, emm, başka nerelere gittim? Ha, İspanya, ondan sonra, emm, Türkiye, Amerika. Ha, Onun haricinde, yani, şey, birçok ülke. eee umuyorum ki, hani, Hı hı. daha fazla, ülkede konserler verebileceğim. Hani, okuldaki, öğretme programıma göre de biraz, Hı hı. şekilleniyor. Siz şimdi orada Aslında öğretmen oldunuz. Artık yoğun mu peki öğretmenlik? Zor mu Berkeley'de öğretmen olmak? ya, şöyle, bence çok zor. Şöyle, emm Sizce çok zor. Herkes için kolay mı yani? Yok, yani bence herkes için zor. Sadece ben bunu paylaşmayı seviyorum. Hı hı. Böyle, şimdi birincisi, çok alışılıyor buna, zamanla ama, mesela benim, bazı sınıflarım var, 15 öğrencim var, hepsi Amerikalı Hımm. ve bir tek ben yabancıyım ders anlatan kişi olarak. Bazen böyle, kendimi terimlerde, şeyde zorlanıyor hissediyorum ama bu zamanla iyice alışacağım, bir şey kesinlikle Hı eminim hı. yani. Onun haricinde, zehir gibiler. Yani Gerçekten. Berkeley öğrencisi, Hı hı. böyle, yani ortalama bir öğrenci, yani çok okul zaten çok hırslı bir okul. Yani Öyle hocalar çok mi? hırslı, öğrenciler çok hırslı. Yani böyle çok yaratıcı, çok üretici, bir sürü enstrüman çalıyorlar. İşte böyle bestecisi, aranjörü, hani çok fazla çok yetenekli insan var. Dolayısıyla, onlara bir şey katabilmek için yani böyle, Hımm. ben derslerimi yani her hafta çok ciddi hazırlık yapıp, hani böyle sunum gibi hazırlanıp, hani böyle, Gerçekten hani mi? gerçekten çalışarak evet A! gittim. Bu Evet. kadar ciddiye almayanlar da vardır, eminim. Hani ama ben, hani, gerçekten, yani, vakitleri, hani, çok değerli, yani, oradaki 1 saat, 2 saat birlikte geçirdiğimiz. Dolayısıyla, hani, hem hakkıyla yapmak istemekten hem de, yani, gerçekten çok yönlü, çok yetenekli insanlar. Hı Hani, hı. dolayısıyla onlara, hani, Evet. esinlenecek materyal sağlamak, ufkunu açacak ve o ekstra zordu. O Hı açıdan hı. çok Anlıyorum, çalışıyorum. anlıyorum, anlıyorum. Müthiş bir şey ama ya. Kendinizi geliştiriyorsunuz tekrar. Eğitirken Kesinlikle, kendinizi, değil mi? Ya, bu kadar seviye kesinlikle. yüksek olunca yapacak bir şey yok. Bütün her şeyin tekrar en üst seviyede olması. Müthiş bir şey bu. Ya, Ronaldo olup Real Madrid'de oynamak zorunda olmak gibi bir şey bu. Evet, yani tekrar aşağı inemezsiniz. En yukarıda kalmak zorundasınız. Harika. Burada, Berkeley Indian Ensemble Show var. Evet, 3 yıl öncesinden, konserden böyle küçük küçük Nasıl bir kesitler, şey? Çok merak ettim ya. İnanılmaz bir müzik ya bu. Gerçekten yani Hint müziği çok acayip bir seviye bence dünyada. Ah! A! Müthiş. Ya, müthiş bir şey sizin için. Gerçekten çok güzel. Yani hem, eğitim aldığınız zaman ve şu anki yaptıklarınız çok güzel.
Gerçekten sizi böyle, canlı izleyebileceğim bir, ortam şu an heyecanı ve arayışına geldim. Harikulade. Yaptıklarınız çok güzel. Sizde, şu an neredeyse 1 saate yaklaştı sohbetiniz ve ben daha çok sormak istediğim şey var. Bu artık benim için de bir eğitime dönüşmeden önce bir yerde bitirmem gerekiyor sanırım. Gerçekten çok güzel. Yani, hem bizi temsil ediyorsunuz, üst seviyede temsil ediyorsunuz. Üretimlerinizle, ve yakın zamanda yapacağınız, çıkaracağınız albümlerle, projelerle. Peki, hani, ben genelde genç konuklarımın çoğuna şey sorarım, yani, işte, daha 15-16 ne hayal ediyorsun? Yani, ben size sormak isterim çünkü sizde müthiş bir heyecan görüyorum. Ne hayal ediyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ya, böyle, şimdi ben, öncelikle çok üretim planlarım, hayallerim var. Yani, böyle, hani, albümlerce ve Hıı. kitaplarca beste ve, hani, o şekilde şu an ilerliyorum, çalışıyorum, artırıyorum. Aynı zamanda, hani, sürekli performans yapmaya devam etmek istiyorum. Her yerde çalmak istiyorum ama benim en çok çalmak istediğim yer aslında Türkiye. Yani, ben ülkeme A! çok bağlı ve gerçekten, çok heyecanla bekliyorum. Şöyle, zaten, hani, bir sürü yerle iletişim hâlindeyiz. Benim bu albümüm çıktıktan sonra o müziği, yani, bestemi, çalmaya başlayacağım. Hı Türkiye'de hı. konserlerde olacak. Gidip geliyorum zaten. Her yaz ve kışın burada oluyorum. Evet. Eee, Dolayısıyla burada da konserler vereceğim. Yani, inşallah Avrupa, Amerika, oralarda da, hani, performans benim için çok önemli. Onun haricinde bir de şöyle bir hayalim de var. Yani, Berkeley'de, yine bir Türk iş arkadaşımla birlikte, Utar Artun ismi. Biz Berkeley Turkish Ensemble'ı kurduk ve, yavaş yavaş böyle, hani, geliştirerek, yani, gerçekten ülkemizin, gelmiş geçmiş en iyi bestecileri, şu anki, yani, caz dünyasından, besteciler, hani, hem klasik hem caz veya, işte, Berkeley'de hoca olan, öğrenci olan Türklerin gerçekten highlight etmek istiyoruz, yani, bestelerini ve Türklerin de bir sesi olsun istiyoruz. Orada yoktu çünkü. Türk ansamblı yoktu. Hı hı. Diğer ülkelerin vardı. Bir sürü, hani, Greek Ensemble'dan Middle Eastern Ensemble'a, hani, bir sürü Evet. var ama yoktu. Onu kurduk ve ben, hani, daha çok Türk öğrenci gelsin istiyorum, hani, Berkeley'e. Artsın istiyorum, bizim orada sesimiz duyulsun istiyorum. Dolayısıyla, yani, ilgilenen kişiler benimle iletişime, geçebilir gerçekten. Ben rica Harikasınız. Onu Harikasınız. A, ne kadar yani güzel Metin'im. Ben daha sormadan siz söylediniz valla. Evet, o zaman, sizinle iletişime geçsinler. Çünkü, hani, ben daha önce, Berkeley'de okuyan, öğrencilerimizden de, konuk almıştım. Ama, sizin bu yolculuğunuz, oradan oraya, oradan oraya geçen yolculuğunuz bir flütist için veya başka enstrüman çalan biri için aslında aynı Survivor yerine sizin, nasıl anlatayım? Yani sizin yönlendirmenizle bazı şeyler çok daha, gün ışığına ve kolaylıkla çıkacaktır diye düşünüyorum. Neler hayal ediyorlardır çünkü insanlar. kesinlikle. Yani hiçbir, yetenek, zekâ, hiçbir eksikliğimiz yok ve, yani o sınav, Berkeley'nin burs sınavı tamamen, strateji ama, hani, o stratejiye uygun hazırlanmak gerekiyor sınava. Hımm. Hani, benim daha önce Türkiye'de de verdiğim, atölye çalışmaları oldu Berkeley, hani, kurumda tam burs, kazanmakla ilgili sınavda. O konularla ilgili, hani, soru sormak, isteyenler olursa, sınavla ilgili bilgi almak vs. ben, hani, herkese her zaman yardım ediyorum. Harikasın. Hatta yakında eğitim videoları da Harika. yayınlamaya başlayacağım sınava hazırlıkla ilgili vs. Ya, istiyorum ki, hani, gerçekten, hani, işte, burs şey bir engel olmasın. Hani, gelsinler, orada ansamble'ımıza girsinler, biz orada temsil edelim ülkemizi. Müthiş, 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 müthiş. Yani o ensemble'ın, ileride konserleri de olabilir çünkü. Dünyanın birçok yerinde konseri olabilecek bir şey bu. Evet, evet, olacak hatta. Müthiş. Ya, sizin Adnan Evet. Saygun, hani, eserlerini çok sevdiğinizi duydum. Yani, burada bence öncelikle sizi İzmir davet etmeli kendi konserine. Siz Adnan Saygun'da olmalısınız, yani, o konseri verirken o zaman. Değil mi? Buradan seslenelim İzmir'deki herkese, o işlerle ilgilenenlere. Bence sizi davet etmeliler Yağmur Hanım. Yani, kesinlikle o güzel 30 dakikalık muhteşem, eserinizi ve belki icra etmek istediğiniz birçok şeyi, ilk konserinizi burada İzmir'de vermelisiniz. Ya, çok isterim. Evet. Gerçekten çok isterim. Daha, yani, eminim bilmiyorlardır bile çünkü, hani, eseri daha dünya premierini bile yapmadık. Yani, böyle, hani, tam ensemble olarak, hani, hiçbir yerde çalmadık. Çıktıktan sonra ben, hani, şey, çok yakında zaten duyarsınız. Umarım, yoğun bir İnşallah. şekilde başlarım. Eee, İnşallah. aynen. Süpersiniz. Söylemek istediğiniz, başka bir şey var mı? Hani özel iletmek istediğiniz?
Bilmiyorum, sizi izleyenlere ve izleyecek olanlara olabilir. Berkeley ile ilgili vardı. Çok çok heyecanla beklerim gerçekten sınava hani girmek, hazırlanmak isteyenleri, bilgi almak isteyenleri. Onun haricinde yani yetenek çok önemli ama her hani insanın söylediği gibi gerçekten inanç ve sabırlı çalışma demek istiyorum. Ve hani her yerin mesela girmek istedikleri okulların sınavlarının stratejisi farklı olacak. Hani onu araştırarak, onun bilinciyle hazırlanmak. Klasik müzikte yükselmek isteyen, gelişmek isteyen insanların hani Avrupa'yı düşünmesini tavsiye etmek istiyorum. Cazda ise Amerika'yı düşünmesini gerçekten Berkeley bu konuda da hani çok çok söz sahibi bir kurum. Onun haricinde ben her zaman yardım isteyen herkese hani açığım her konuda mentorluk destek olmaya. Bunu da söylemiş olayım. Şahanesiniz. Çok memnun oldum size tanıştığıma. İnşallah tekrar karşılaşma şansımız da olur. Ankara'ya gelmiştim, görüşememiştik. Benim yoğunluğumdan ve programsızlığımdan dolayı. İnşallah karşılaşma şansımız da olur. Sizi canlı dinleme şansım da olur. Sosyal medya hesaplarınız YouTube'da Yağmur Soydemir YouTube kanalı, Instagram'da aynı isimle. Diğer başka platformlar var mı bilmediğimiz? En aktif Instagram ve YouTube. Evet, Instagram ve X. YouTube. Gelecekte belki Red Note ve ondan sonra yavaş yavaş TikTok ve diğer platformları ben direkt girmenizi rica ediyorum. Lütfen girin buralara. Red Note'a da girin. Her yerde olun yani muhtemelen. Ee, Çok güzel yaptığınız şeyler. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için ve sorduğunuz değerli sorular için çok teşekkür ederim. Ne Bu demek? inanılmaz keyifliydi gerçekten bu Sağ olun. şekilde yani bütün ilgilendiğiniz, bütün sorduğunuz sorular o kadar derin ve hani özel ve anlamı olan ve hani gerçekten paylaşmayı çok keyifle paylaştığım şeyler oldu. Çok çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.